Herkese merhaba, ben Şenol. Bu video ile sizlere yatay ara fonksiyonunu anlatacağım. Ancak daha önce yaptığım gibi bir bilginin ne olduğu, ne işe yaradığı ve nerelerde kullanıldığından bahsedeceğim. Yatay ara bir tablo ya da veri tablosu içinde istediğiniz verileri görmenizi sağlayan fonksiyondur. Düşey ara fonksiyonundan farkı, bu fonksiyon yatay olarak arama işlemini yaparken düşey ara dikey olarak yapar. Ne işe yarar ve nerelerde kullanılır soruların cevabı düşey ara fonksiyonunu anlattığım videoda verdiğim bilgilerle aynıdır. Şimdi yatay ara fonksiyonunu inceleyebiliriz. Önce formül paletini bir inceleyelim. Gördüğünüz gibi yatay ara fonksiyonuna ait değişkenler düşey ara fonksiyonuyla birebir aynı. Ancak yönleri farklı. Birisi dikey, diğeri ise yatay olarak çalışıyor. Şimdi işlemleri yapalım. Aranan değer E11. Tablo dizisi birinci satırdan üçüncü satıra kadar. Aradığımız satır indiç sayısı hangi veriye bakmak istiyorsak, yani ikinci satırdaki verilerimi görmek istiyoruz, üçüncü satırdaki verilerimi ona göre yazıyoruz. Ben üçüncü satırdaki verileri görmek istiyorum. O yüzden buraya 3 diyorum. Aralık bak her zamanki gibi 0. Tamam diyoruz. Formülü yatay olarak çektiriyoruz. Şimdi bir örnekle yazarak yapalım. Bunun için shift eşittir yatay ara. Aranan değer E19. Tablo dizisi 1'den 3'e kadar. İndiç sayısı. Bu sefer de şu alanı seçelim. Bunun için 2 diyorum. Yine 0 diyorum. Parantezi kapatıyorum. Formülü yatay şekilde çektiriyorum. Bir örnekte burada satır olarak sıralanmış verilere göre yapalım. Bunu da yine paletle yapacağım. fx yatay ara aranan değer tablo dizisi 1'den 3'e kadar 3 diyorum. 0 diyorum. Tamam. Aşağı doğru çektirelim, ne olacağını görelim. Evet, yok oldu. Çünkü formül çubukuna tıkladığınız zaman gördüğünüz gibi formül aralığı değişmiş. Normalde şu şekilde olması gerekiyor. Enter deyip şunu göstermek istiyorum. Normalde bu şekilde olması gerekiyor. Ama bir alta bakalım şimdi. Gördüğünüz gibi her satır geçtiğimde formül çubuğunda formül aralığında bir değişiklik oluyor. Bu yüzden bunu ancak şöyle yapabiliriz. Tekrar yapalım bunu. fx diyorum. Yatay ara, aranan değer, tablo dizisi. Burada eğer bunu sabitleyebilirsek, bu alanı sabitleyebilirsek aşağı çektirsek de değişim olmayacak. Sabitleme işleminde fonksiyon F4 diyerek dolar işaretlerini çıkarıyoruz. Burada hem birinci satırı hem de üçüncü satırı sabitlemiş oluyoruz. Artık değişim olmayacak. Yine 3 diyorum satır indiç sayısına. Aralık bak 0. Tamam diyorum. Aşağı çektiriyorum. Artık değişim gördüğünüz gibi olmuyor. Yatay ara fonksiyonu ile ilgili öğreteceklerim bu kadar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bundan sonraki videolarımı takip etmek ve öğrenmek isterseniz kanalıma üye olmanızı rica ediyorum. Şimdilik kendinize iyi bakın. Daha sonra tekrar görüşmek üzere.